Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağına hoş geldiniz. Akşam yemeği menüsü tarifi ile geldim. Tariflerimize hemen başlayalım. 500 gram dana etim var. Büyük parçalar halinde keserek hazırlıyorum. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, doğradığım et parçalarını çelik bir tencerenin içine alarak diziyorum. İki adet büyük kuru soğanı piyazlık olacak şekilde doğrayalım. Doğradığımız soğanları etlerin üzerine dizelim. ...100 gram tereyağını uzun bir şekilde kesiyorum ve tencerenin üzerine alıyorum. Tencerenin yarısına gelecek şekilde su ile dolduralım. Kapağını kapatarak kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte etimiz yumuşayana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, etimiz yeteri kadar piştikten sonra karıştıralım. Kapağını kapatarak pişirme işlemine devam edelim. Yumuşayan etimize damak tadımıza göre tuz ilavesi yapalım. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. Karıştırıyorum ve kapağını kapatarak pişirme işlemine devam ediyorum. Evet, etim pişti. Fazla olan etimi kavanoza sıcakken dolduruyorum. Konserve olarak hazırlıyorum. Kapağını kapatarak vakumlama işlemi yapıyorum. Ters çevirerek sofra bezine sarıyorum. Ertesi sabaha kadar bu şekilde bekletiyorum. Daha sonra buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Evet, kalan etimiz yemeğe hazır. Şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Etimiz servis yapmaya hazır. Bol sulu, lokum gibi parça etimiz hazır. İster misafirlerinize, isterseniz de akşam yemeğini hazırlayabilirsiniz. Evet, şöyle yakından tekrardan göstermek istiyorum. Evet, soğan gerçekten çok lezzetli bir aroma katıyor. Mutlaka deneyin. İkinci tarifimiz için 3 adet patatesim var.
Videodaki gibi doğruyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığına yakın sirke, üzerini geçecek kadar su ile kapağı kapalı bir şekilde haşlamayı bırakalım. 1 yemek kaşığı tereyağı ile haşlanmış patatesimizi ezelim. İster çatalla isterseniz de blenderla püre haline getirebilirsiniz. Evet, ben pürüzsüz bir hale gelmesi için blender kullandım. Patates püremizi ocağın üzerine alıyorum. Yaklaşık 1 çay bardağına yakın soğuk sütü azar azar ekleyerek kısık ateşte patates püremizi şekleyelim. Evet, altını kapatalım. Patates püremiz artık hazır. Evet, servis için hazırlıyorum. Tam kıvamında pürüzsüz bir patates püresi oldu. İster ana yemeklerinizin yanına, isterseniz et yemeklerinizin yanına ikram edebilirsiniz. Kıvamını yakından sizlere göstermek istiyorum. Üçüncü tarifimize hemen geçelim. 1 yemek kaşığı tereyağı, yeteri kadar sıvı yağ ile eritmeye bırakalım. Önceden suda beklettiğim, suyunu süzdüm, yıkadığım 2,5 su bardağı pirincim var. Tencereye alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Sürekli karıştırarak pirincimiz topak olana kadar kavuralım. Kavurma işlemi pilav yapımında çok önemlidir. Tane tane pilav için mutlaka pirinçlerimiz topak haline gelene kadar kavurmamız gerekiyor. Bir kase dolusu haşlanmış nohut ekliyorum. Üzerine 5 su bardağı sıcak kaynar su ilavesi yapalım. 5 kepçede et suyu ekliyorum. Et suyu yerine tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Yüksek ateşte kaynayana kadar, daha sonra kısık ateşle suyu bitene kadar pişirmeye bırakalım. Suyu bitti. Hiç kapağını açmadan altını kapatalım ve demlenmeye bırakalım. Demlenen pilavımızı ezmeden kaşığın arka kısmıyla karıştıralım. Servis tabağına alarak ikram edebiliriz artık. Tane tane pirinç pilavımız da yemeğe hazır. Evet, şöyle servis yaparak yakından sizlere göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.